Herkese merhabalar. Ben Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Sadece 2 kat yufkayla kat kat talaş böreği tarifi vermek istiyorum. Mutlaka deneyin, gerçekten çok lezzetli. Tarifimize hamurumuzu hazırlayarak hemen başlayalım. 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya, biraz un ekleyelim. 2 tatlı kaşığı tuz, 1 çay bardağı sıvı yağ. Toplamda 5 su bardağına yakın un kullandım. Unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Evet, hamurumu toparladıktan sonra tezgah üzerine alıyorum. Pürüzsüz olana kadar 5 dakika yoğuruyorum. Evet, yoğurma işlemi çok önemli. Ne kadar güzel yoğurursak o kadar lezzetli bir börek elde etmiş oluruz. Tekrardan aynı kaba alıyorum. Bardağın dibindeki kalan yağı da üzerine alarak, üzerini hava almayacak şekilde kapatarak mayalanmaya bırakalım. İç harcı için 50 gram kıyma kavurdum. Biraz sıvı yağ ekliyorum. 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı da ekleyerek kavurmaya devam edelim. Biraz sıvı yağ ekleyelim. 1 adet ince doğranmış patatesi de ekleyerek kavurma işlemine devam edelim. Evet, patatesi hafif dişe gelecek şekilde bıraktım. Altını kapattım. Biraz tuz, kırmızı pul biber ve karabiber ekliyorum. Karıştırarak altını kapatalım ve soğumaya bırakalım. Soğuk iç harca doğranmış bir demet maydanoz ekleyelim ve karıştıralım. Evet, 40 dakika sonra mayalandı hamurum. Tekrardan yoğurarak havasını alıyorum. Uzaltarak bezeler halinde keselim. 12 eşit bezeye kestim. Bezeleri pürüzsüz olana kadar yuvarlayalım. Üzerini kapatarak 5 dakika dinlenmeye bırakalım. Dinlendirdiğim bezeleri kenara alıyorum.
Un serperek orta incelikte olana kadar bezeleri tek tek açalım. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, bu büyüklük yeterli olacak. Diğer bezeleri de aynı ebatta olana kadar açalım. Evet, tüm bezeleri açtım. Son bezeyi de aynı ebata gelene kadar büyütüyorum. Eritilmiş tereyağı sürelim. Yufkanın her tarafına gelecek şekilde sürmeye dikkat edelim. İkinci yufkayı da üzerine alalım. Tekrardan yağlayalım. Yağladıktan sonra iki taraftan katlayalım. Tekrardan yağlayalım. Yufkamızı kare şekline getirelim ve yağlayalım. Orta kısmına hazırladığımız iç harçtan bolca koyalım ve yayalım. Mektup zarfı yapar gibi katlayalım ve kenarları sıkıca parmaklarımızla bastıralım. Evet, diğer yufkaları da yağladım, hazırlıyorum. İkinci yufkaları da üzerine alarak tekrardan yağlıyorum. Evet, katlayalım. Katladığımız yerlere yağ sürelim. İç harcını bolca koyalım. Harf gibi katlayalım. Katladığımız yerleri parmağımızla sıkıca bastırarak kapatalım. Evet, son yufkalarımı da aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Ben kıymalı patatesli iç harcı kullandım. Dilerseniz lorlu maydanozlu, sade patatesli ya da daha farklı iç malzemelerle de hazırlayabilirsiniz. Son hamurlarımı da zarf şeklinde katlıyorum. Evet, katladıktan sonra sıkıca parmağımla bastırıyorum. Zarf böreklerim artık hazır. Fırın tepsisine alıyorum. Fırın tepsisine aldıktan sonra mayalanmaya bırakalım. Mayalanma sonrasında tekrardan parmağımızla iz yaptığımız yerleri bastırarak kapatalım. Bu sayede aşınma olmayacaktır. Bir adet yumurta sarısına biraz süt koyarak çırpalım ve her tarafına gelecek şekilde sürelim. Börek otu serpelim. Fırına girmeye artık hazır. 170 dereceli fanlı fırında üzeri kızarana kadar pişirmeye bırakalım. Evet, nar gibi böreğim kızardı. Hemen fırından çıkartıyorum. Soğutmadan dilimleyerek servise hazırlıyorum. Kat kat miflöy tadında harika bir börek oldu. Mutlaka deneyin. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız.